Dünyanın en önemli mimari yapısı desem herhalde çoğumuzun aklına Giza'daki Büyük Piramit gelir. Haklı olarak. Zaten o yüzden orada sanalda bir tur atmıştık hatırlarsanız. Ama mesela Pantheon gelir mi? Gelmez. Roma'ya giderseniz Kolezyum'u mutlaka görmek istersiniz ama Pantheon'u es geçebilirsiniz. Geçmemelisiniz. Dünyanın en önemli ressamları desem aklınıza muhtemelen Rönesans döneminden işte meşhur Mona Lisa'yı yapan Leonardo veya Michelangelo gibi isimler akla gelir. Yine haklı olarak. Ama mesela bir Rafael gelmez değil mi? Vatikan'a gitseniz Sistine Şapeli'nin tavanındaki Adem'in yaratılışı resmini mutlaka görmek istersiniz. Ama az ötedeki odalardan birinin duvarına çizilmiş Atina okulunu es geçebilirsiniz. Geçmemelisiniz. Günümüzde bazı şeyler o kadar popüler ki aslında çok önemli görülmesi gereken bazı başka şeyleri gölgesinde bırakıyor. Onları aydınlatmamız lazım. Illuminate. Illuminati. Bu bir ambigram. Nasıl döndürürseniz döndürün aynı şekilde okunuyor. İki tarafından da aynı görüyorsunuz. İşte bu resimdeki kişilerin de ikili bir anlamı var ve işte bu videoda size bu resmin içinde kimlerin olduğunu, onu çizen ve sadece 37 yaşındayken ölen ressamı ve o ressamın gömüldüğü tapınağı anlatacağım. Şimdi burada biraz kamera arkası bilgisi vereyim size. Bu videonun çekimlerini geçen yıl Vatikan ve Roma başta olmak üzere İtalya'nın çeşitli yerlerini dolaşırken yapma fırsatını buldum. Tabii yurt dışı seyahati olduğu için gitmeden önce de bu uluslararası dolaşım faturalarından kurtulmak için, roaming deniliyor ya, onlardan kurtulmak için e-sim çözümlerini araştırdım. E-sim dijital sim kartı demek. Yani fiziksel bir sim kartı takmıyorsunuz telefona. Bulduğum alternatifler arasından da hakkında yapılan çok olumlu yorum ve yaygınlığı nedeniyle Airalo'yu seçtim. Ve 10 gün boyunca tüm aile 3 ayrı e-sim kullandık. Çok da memnun kaldık. Tamamen random, rastgele gerçekleşen bu deneyimden sonra yine tamamen random bir şekilde Airalo'yla bir işbirliği fırsatı doğdu. Ve Airalo bu videoya sponsor oldu. Benim için bu e-sim kullanma deneyiminin en büyük kolaylığı daha uçak iner inmez İtalya'ya hemen telefonumu açıp e-sim'i kullanmaya başlayabilmek oldu. Yani öyle yerel bir kartı almak için havaalanında sıraya gidip falan beklemeye gerek kalmadı. İtalya'da dolaştığımız 5-6 kentte de gayet iyi bir şekilde çalıştı. Orada araba kiralayıp dolaştığımız için tabii en çok ben harita falan da kullandığımdan datayı harcadım ve vaktinden önce data paketimi bitirdim. Ama ek paketi de gayet kolay bir şekilde yükledim ve kaldığım yerden kullanmaya devam ettim. Airalo 200'den fazla ülke ve bölge için anında ve uygun fiyatlı bağlantı sağlıyor. Eğer bir yurt dışı seyahatiniz olacaksa tavsiye ederim. Zaten öyle tek bir uygulamayı indirip kolayca kullanmaya başlıyorsunuz. Onun da linkini açıklamalar bölümüne bıraktım. Evet, şimdi kaldığımız yerden devam edelim. Vatikan çok ilginç bir şehir devleti. Hem nüfus ve hem de yüz ölçümü olarak dünyanın en küçüğü. Geceleri 1000 kişi yaşıyor, gündüzleri 100.000 kişi ziyaret ediyor. Özellikle müzelerinde çok değerli eserler, haritalar, belgeler filan sergileniyor. İşte bunların arasında gezerken kendinizi bir odada buluyorsunuz. 4 duvarı da resimlerle süslenmiş bu oda eskiden bir kütüphaneymiş. Bütün duvarlarını Rafael boyamış. 4 ninja kaplumbağasından birine ismini veren bu ressam, insanlığın sahip olduğu bilgi birikimini 4 kategoriye ayırıp bu 4 duvara resmetmiş. Şiir, adalet, din ve felsefe. Tabii o dönemde felsefe bilgiyle, bilimle eşdeğerdi. Bu öyle bir resim ki adeta düşünce dünyasının bir ünlüler geçidi gibi. Neredeyse 6 metre yükseklikte ve 8 metre genişlikteki bu resimde 58 kişi çizilmiş. Neredeyse gerçek boyutlarında. Bir dakika, o zaman ben resmin içinde olsaydım, daha önce denemiştik, neden olmasın? Bu kadar kalabalık olmasına rağmen hiç de karışık gözükmüyor, öyle değil mi? Burada aynı kubbe altında bir zamanların en büyük matematikçilerini, filozoflarını ve bilim insanlarını bir arada görüyoruz. Öğretmenler de var, öğrenciler de. Fikirlerini paylaşıyorlar, birbirlerinden öğreniyorlar.
Bu figürlerin hepsi de farklı zamanlarda yaşamışlar ama burada hepsini de tek bir çatı altında görüyoruz. Peki buraya bakar bakmaz ilk olarak ne dikkatimizi çekiyor? Ortadaki bu iki kişi değil mi? İster istemez böyle, çünkü resimdeki tüm hayali çizgiler bakışlarınızı bu iki kişiye yönlendiriyor. Bunlar kim biliyor musunuz? Platon ve Aristo. Mavili, kahverengili olan Aristo, çıplak ayaklı, kırmızılı eflatunlu giyinmiş olan da Platon, ki biliyorsunuz zaten Platon'a bizde Eflatun da deniyor. Ama sebebi bu renk değil. Osmanlı döneminde yapılan çevirilerde harf karşılığının olmaması. Bu ikiliye dikkat. Çünkü Platon, Aristo'nun hocası. Gerçek hayatta gerçekten de onun öğretmeniydi. Tabii Platon'un da bir öğretmeni vardı. Sokrates. Bakın o da hemen şurada, biraz ileride etrafındakileriyle tartışıyor. Tartışıyor çünkü kendisinin öğretme metodu buydu. Sokratik yöntem. Felsefi düşünüşü ve bilgiyi sınayarak öğretme yöntemi. Bilineni anımsatmak ve hakikati tekrar buldurmak. Neyse, biz şimdi onu tartışmayla bırakalım orada. Onun öğrencisine ve öğrencisinin öğrencisine geri dönelim. Peki nereden biliyoruz biz bunun Platon olduğunu? Elindeki kitaptan. Timius. Aristo'nun elinde de onun yazdığı etikle ilgili kitabı var. Etika. İnsan yaşamı için iyiliğin bilimi. Bakın dikkat ediyor musunuz? İkisi de elleriyle bir şeyleri gösteriyor. Platon şöyle durmuş, yukarıyı işaret ediyor çünkü kendisi eterle, teoriyle, görünmeyenle ilgiliydi. Onun o meşhur platonik görüşünü mutlaka duymuşsunuzdur. Ona göre hakikat gündelik hayatımızda gördüklerimizden ibaret değildi. Bir de göremediğimiz bir idealar dünyası vardı. Gerçek bilgiye ancak orada ulaşabilirdik. Onun o meşhur mağara alegorisinde de zaten bunu anlatıyordu. Matrix filminin fikir babası diyebiliriz kendisine. Öğrencisi Aristo ise böyle teoriyle değil de daha çok pratikle ilgili birisi. O yüzden elini böyle aşağıya çevirmiş. Adeta diyor ki, hayır oraya değil, buraya, dünyaya odaklanalım. Şu anda burada olanla, fiziksel olan şeylerle ilgilenelim. Birisi gökleri, diğeri yeri gösteriyor. O yüzden biri havanın, eterin sembolik rengi olan eflatunu ve ateşin rengi olan kırmızıyı giyinmiş ki bunlar da yukarıyla ilişkili. Diğeri ise toprağın, suyun renklerine bezenmiş. Bunlar neydi? Geleneksel olarak bilinen o meşhur 4 temel unsur. Bakın daha resmin %4'ünü filan inceledik ama bu kısmı bile bize ne hikayeler anlattı. Kompozisyonda da bu ikilik devam ediyor. Resmi tam böyle ortadan ikiye böldüğümüzde Platon'un tarafında kalanların ideallerle ilgilenenler olduğunu fark ediyoruz. Mesela şu köşeye bakın. Elindeki deftere bir şeyler yazan kişi Pisagor. Gelmiş geçmiş en ünlü matematikçilerden biri. Müzikteki, matematikteki armoniyi vurgulayan kişi. Yani görünmeyenle, soyut kavramlarla çalışıyor. Hemen yanında da Arşimet var. Bakın suyun kaldırma kuvvetini ona gösteriyor. Şu yukarıdan bakan sarıklı kişi İbn Rüşd. Peki bu güzel kadın kim diyeceksiniz? O da İskenderiyeli Hypatia. Felsefe, matematik ve astronomi gibi konularda insanlığa çok şey katmış olsa da hem bedeni hem de düşünceleri yok edilmeye çalışılan biriydi. Ve işte bu resim onun zamanından çok sonra da olsa onu hatırlatmaya çalışıyor, hatırlamamızı sağlamaya çalışıyor. Bir de yukarıda heykeller var. Platon tarafında Apollo'nun heykelini görüyoruz. O da antik Yunan'da müziğin, şiirin tanrısı. Bir de güneşin, yukarıda olanın. Öbür köşede Pisagor'un tam karşısında Öklit var. O da elindeki pergelle böyle geometrik bir çizim yapıyor. Yani ölçme, biçme, somut, pratik olan şeylerle ilgili. Bu taraftaki heykel Athena, zeka, sanat, stratejiyle ilgili tanrıça. Platon ve Aristo'nun şu anda önünde yürüdüğüm kısmı biraz resimde boş bırakılmış gibi. Sadece iki tarafta iki figür dikkatimizi çekiyor. Bunlardan bu yere uzanmış gibi görünen, böyle yan yatmış, güneşleniyormuş gibi gözüken kişi Sinoplu, Diyojen. Hani gölge etme, başka ihsan istemem diyen kişi.
Bu kinik filozof en kısıtlı yaşam koşullarında bile bağımsız ve mutlu olunabileceğini gösteren bir karakter. Ve onu resmin diğer tarafında dengeleyen kişi ise bu kez Karadeniz değil Ege bölgesinden geliyor. Heraklit. En çok önemsediği şey bilgelik. Ona göre bilgece olan şey ise saf ateş. Zaten o yüzden resmin ateşli tarafına oturtulmuş, böyle düşünen adam heykeli gibi duruyor. Bu resimdeki ikilikler sadece kompozisyonla, sembollerle ya da renklerle sınırlı değil. Gördüğünüz her kişi aynı anda başka birini daha temsil ediyor. Mesela Platon'a biraz daha dikkatli bakın. Aynı zamanda Leonardo da Vinci'yi de göreceksiniz. Yalnız ve düşünceli bir şekilde oturan Heraklitimiz aynı zamanda Michelangelo. Her ikisi de tüm bu tablodakileri düşünen, tasarlayan, çizen genç ressamın rol modelleri, onun çağdaşı, onun üstadları. Evet, Rafael sadece 26 yaşındayken çizmiş bu devasa resmi. Ve bu tabloya imza atmak yerine ne yapmış biliyor musunuz? Gelin göstereyim. Tablonun bu köşesine kendini yerleştirmiş. Elinde yıldızlarla dolu böyle bir küreyi tutan kişi Zerdüşt ve onun tam karşısında da böyle yer küreyi elinde tutan ve zaten gezegenlerin hareketlerini açıklamaya çalışan kişi de Batlamyus. İşte onların sohbetinin yanında böyle durup gözlem yapıyormuş gibi gözüken genç Rafael'in ta kendisi. Dikkat ederseniz resimdeki herkes böyle birbiriyle bir etkileşim halinde, birbirine bir şeyler öğretmekle, anlamaya çalışmakla filan meşgul, karşılıklı konuşuyorlar, tartışıyorlar, öğretiyorlar, öğreniyorlar. Sadece Rafael doğrudan bize bakıyor. Zaten bir duvar resmi bu ama o bakışlarıyla adeta dördüncü duvarı yıkıyor. Sanki bize nasıl olmuş bu resim dercesine. Rönesans'ın 3 üstadından biri olmasına rağmen en az onun hakkında biliyoruz. Leonardo ve Michelangelo'dan farklı olarak oldukça sempatik, dışa dönük birisi olarak anlatılıyor. Hani böyle kolayca arkadaş, dost olup sohbet edebileceğiniz türde biri. Buna rağmen hiç evlenmemiş. Romantik ilişkileri olmuş elbette ama evlenmemesi o döneme göre çok sıradan bir durum değil. Atölyesinde pek çok öğrenci yetiştirmiş ve tüm bunları 89 yaşında ölen Michelangelo ya da 67 yaşında ölen Leonardo da Vinci'ye göre çok daha kısa bir sürede başarmış. Evet, Rafael sadece 37 yıl yaşamış ve vasiyetinde yine çok ilginç bir şey talep etmiş. Beni Pantheon'a gömün. To show you this. Bu Robert Langdon. Dan Brown'un romanlarında baş karakter olarak yer alan bir kurgusal karakter. Harvard Üniversitesi'nde sembolizm ve dini semboller uzmanı olan bir profesör. Güya. Now that's common for a symbol like a yin and yang. Karmaşık sembollerin, tarihi gizemlerin, eski dinlerin çözülmesi konusundaki bilgisiyle tanınıyor. Karmaşık gizemleri çözerken bir yandan da tarih, sanat ve din gibi konularda detaylı bilgilere dayanarak okuyucuları çeşitli konuları öğretmeyi amaçlayan bir araç olarak kullanılıyor. Supposedly in the 16th century, some artist created it as a tribute to Galileo's love of symmetry. Şu anda ona gösterilen bu Illuminati kartının geçtiği roman ve ondan uyarlanan film olan Melekler ve Şeytanlar'da kendisine Vatikan arşivlerine erişim izni veriliyor. Ve o da hemen Galile davasına ilişkin kayıtların olduğu bölüme gidiyor. Biliyorsunuz Galile kilise tarafından yargılanmıştı. İşte arşivde onun 3. kitabını buluyorlar. Dialogo, discorso, diagramma. Gerçeğin diyagramı. Galile'nin yargılanma sebebi dünyanın güneş etrafında dönmesine ilişkin görüşü desteklemek, yani heliosantrik görüşleri yaymak ve bunları savunmaktı. Kitabın içinde bir ipucu ararken başka bir şey buldular. Bir şiir. Şeytan gözlü toprak Santi Cabri. From Santi's earthly tomb. Şeytan gözlü toprak Santi Cabri. Ne demek bu? Santi'nin mezarı. Beni Pantheon'a gömün. İyi de bu Rafael'in vasiyetiydi. Ve onun soy ismi neydi biliyor musunuz? Santi. Yani şiirde geçen şeytan gözlü toprak Santi Cabri ifadesiyle kastedilen yer Roma'daki Pantheon tapınağı. Aslında ondan da önce bir pagan tapınağıydı. Ve işte bu da bizi dünyanın en ilginç yapılarından birine getiriyor. Pantheon.
Gerçekten de filmdeki gibi çok kalabalık bir yerde, Roma'nın kalbinde duruyor bu tapınak. Ve içeriye girdiğinizde ilk dikkatinizi çeken şey tepedeki göz oluyor. Okülüs. Yerdeki çizimlere dikkat ettiniz mi? Rafael'in tablosundakilere ne kadar da benziyor. Böylesine ilginç bir mekanın içinde onun mezarının da olması bana çok ilginç geliyor. Ama önce mekan hakkında biraz daha bilgi vereyim. Pantheon tüm tanrıların tapınağı demek. Oysa içinde Vatikan'ı ve papaları bile barındıran İtalya Katolik. Bu tapınağı 609 yılında kiliseye çevirmişler. Zaten burası ta milattan önce 27 yılında yapılmış ve bugünkü haline milattan sonra 126 yılında getirilmiş. Yani neredeyse 2000 yıllık bir tarihi var. 2000 yılı aşkın bir süredir kesintisiz tapınak olarak kullanılmış. Daha da önemlisi onun kubbesi tam bir muamma. Bugüne kadar yapılmış dünyanın en büyük, desteksiz, takviyesiz beton kubbesi bu. Hayır, yanlış duymadınız. İnanmıyorsanız kendiniz de bunu araştırabilirsiniz. 43 metreye 43 metrelik bu kubbe tam bir mimarlık ve mühendislik başarısı olarak kabul ediliyor. İçine tam bir küre yerleştirilebilecek boyutlarda. Şimdi dünyadaki en eski yapıları bir düşünmenizi istiyorum. İlk akla gelen piramitler. Piramit şeklinde. Kabe küp şeklinde. Bu yapıysa kendisine temel olarak bir küreyi seçmiş. Mimari açıdan o zamanlar için belki de en zor şekil bu. Ama bir yandan da dünyanın şekliyle benzeştiği için bu zorluğa değer. Adeta onun bir minyatürü gibi. Böylesine bir yapıyı sağlam tutabilmek için bazı yerlerde 6,5 metreye varan kalınlıkta duvarları var. Kubbenin kenarlarındaki oyuklar sanatsal bir süsleme gibi dursa da aslında betonu inceltmek ve dolayısıyla onu hafifletmek için böyle yapılmış. Zaten yapının kesitini incelediğinizde tüm kubbenin yukarıya doğru giderek inceldiğini fark ediyorsunuz. Ve en yukarıda da bir göz var. Yaklaşık 9 metre çapında yuvarlak bir pencere. Kapısı kapalı olduğunda tapınağın tek ışık kaynağı bu delik. Ve orası gerçekten de bir delik. Yani böyle yağmur falan yağınca içeriye de yağıyor ve zemindeki minik deliklerden dışarıya akıtılıyor. Güneş çıkınca da bütün ışınlarını tapınağın duvarlarına yansıtıyor. Hatta öyle ki 21 Nisan'da güneşin ışıkları tam olarak tapınağın kapısına yansıyor. 21 Nisan yani Roma İmparatorluğu'nun kuruluş günü. Romalıların bir sözü var. Roma'ya seyahat eden ve Pantheon'u ziyaret etmeyen budala olarak gelir ve budala olarak gider. Oraya gidince gökyüzünün ışığını gösteren bir göze bakıyorsunuz. Kimisi ona şeytanın gözü diyor, kimisi de göklerin gözü. Ne de olsa aydınlanmak için ikili bir okuma yapmak lazım. Sonra o gözü işaret eden Rafael'in de orada bir yerlerde yattığını fark ediyorsunuz ve sonra da onun hayalini kurup resmettiği dünyanın minik bir parçası olduğunuzu hissediyorsunuz. Sanatçıların ve tasarımcıların, matematikçilerin ve filozofların, bilim insanları ve düşünürlerin birlikte öğrendikleri ve tüm insanları birlikte aydınlattıkları bir dünya hayali.